Arkadaşlar merhaba, Mert Diye Tasarlak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kat yetinlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki videomuzda bir tane parça çizmiştik. Yine aynı şekilde bir parça çizimi daha yapacağız sizlerle birlikte. Pratik amaçlı. Çizeceğimiz parça bu. Parçayı inceledikten sonra arkadaşlar dilerseniz gelin çizime başlayabiliriz. Şimdi buradan Start kısmından Mekanik Design'e girdik ve Part Design'e girdik. Part Design benim çizim sayfamdı. Şuradan ben Part 1'i Part 2 yapmak istiyorum. Enter'la onayladım. Çizim sayfam açıldı. Çizim sayfam açıldı ve benim şimdi bir düzlem seçmem lazım. Üst düzlemli çizim yapacağım için düzlemi seçtim ve Sketch'e girdim. Ardından şuradan merkez noktasını seçtim. Merkez noktasından buraya geldik. Ölçümü gireceğim. Ölçülendirme komutumdan rastgele burası ve ardından bir de ek olarak burasını girdim. Burası benim 50 mm'ydi. Tam yarısını yapmışız. Şurası da 75 mm. Ardından gene dikdörtgen komutuma giriyorum. Şuradan şöyle benim karem var. Şurası 25 milimlik kare. Genişliği 25. Derinliği ise 12 mm. 12 mm. Onu da yazdık ve ardından şu kısımda şurası da 25 mm. Bütün ölçüleri sabitlendi. Ben bu sabitlenme yeşillikten anlıyorum. Yeşerli çünkü. Bakıyorum 50, 75, 25, 25, 12. Eksik bir şeyim yok ve 12 mm katım varmış. Ama ilk başta silmem. Silgi komutuna girdim. Sildim. Bir daha silgi komutuna girdim. Bir daha tıkladım. Bir daha sildim. Sketch'ten çıktım. Pet komutuma girdim. 12 mm bana katı oluştur dedim. Onlarla da ardından şu arkadaki rampalı kısmı yapmamız lazım. Bu yüzeyi seçtim. Dedim ki Sketch aç. Otomatik olarak Sketch'i açtım. Biraz parçama yakınlaştım. Biraz daha yakınlaştım. Şimdi çizgi komutumu aldım. Kabaca parçamı çizeceğim. Şöyle bir parçayla sınırım aşağı doğru, evet. Şöyle bir parçaydı. Ölçülendirme komutuna geldim. Dedim ki şurayla şurasının arasındaki mesafe 0. Dedim ki bu çizgiyle şu çizgi arasındaki mesafe o da 0. Bir daha ölçülendirme komutuna girdim. Dedim ki şurası 25 mm. 25 mm orayı yazdım. Ardından şu iki nokta arası 20 mm idi ama şurası sabitleme olmuş. Silgiden burayı sildim ve şunu da sildim. Ardından bir daha line komutunu aldım. Şuradan şöyle uzattım ve şuraya kadar. Çizgi komutuna girdim. Çizgi komutuna girdim. Dedim ki şu noktayla şu nokta arası da 25 mm olacak benim. 25 miydi? 2 yazdık ama 20 mm'ymiş, evet. Sıfıra basamadım, 20 mm olacak. Ardından yüksekliğim de 25 mm'ymiş. Ölçendirmeye girdim, bir daha bu çizgi seçtim, dedim ki burası da 25 mm. Ardından Sketch'ten çıktım. Bir daha Pet komutuna girdim. Katı oluştur. Bana buraya doğru katı oluşturma. Diğer kısma doğru katı oluştur diyorum ve çizimi diğer tarafa öteliyorum ve bu da ne kadarlıkmış? 25 mm'lik katıymış. Şurada yazıyor. 25 mm. Buradaki ölçümüyle giriyorum. Onayladım. Hemen parçamı şuradan uzaklaştırıyorum. Ve döndürüyorum. Bakıyorum. Evet. Eksik bir şeyim, yanlış bir şeyim kalmadı. Şuna perspektif bak diyorum. Tam şuradan yan düzlemden. Bir daha bu düzlemden bak. Bu düzlemden bak. Farklı açılarda istediğim şekillerde bakabilirim parçaya. Buna sahibim ve şuradaki eksenleri gizlemek istiyorum. Üstüne geliyorum. Sağ tık, hide show. Sağ tık, hide show. Sağ tık, hide show. Ya da buradan aynı şekilde buradan da şuradan da yapabilirsiniz. Mesela burada duruyor. Buradan yapmak değil de buradan da sağ tık yaparsınız. Hide show yapabilirsiniz. Partlardan benim yaptığım işlemler burada gözüküyor. Birinci oluşturduğum katı, ikinci oluşturduğum katı olarak gözüküyor. Buradan herhangi bir sıkıntı olduğunda gene buradan SolidWorks'ta yapabildiğim gibi çift tıklayarak
katı modellemeyi değiştirebiliyorum. Veyahut da skece çift tıklayarak skeci düzenleyebiliyorum. O bana kalmış. Aynı şekilde bu parçamızı çizdik arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaşalım. Biraz daha yakınlaşalım. Merkezde kalsın. Tamam. Evet arkadaşlar. Şuranı görmeyi daha önce tekrar ayarlamış size göstermiştim. Bir daha değiştirebiliriz. Kesik çizgilerle veyahut da çizgisiz bir şekilde. Size kalmış. Nasıl istiyorsanız o tarzda bakabilirsiniz parçalara. Tabii şunu seçmek istedim. Seçemedim. Tamamdır. Eğitimlerimizin devamı gelecek arkadaşlar. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sıkıntınız olursa YouTube kısmında, yorum kısmından ya da Instagram hesabından Mert ile Tasarlı Atlantis hesabından bana ulaşabilir. Her türlü yardımcı oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.